Merhaba. Bu videoya ilginç bir öngörüyle başlamak istiyorum. Bu videoyu izlemek için gelenlerin sadece %15'i bu videoyu sonuna kadar izleyecek. Bunun nedenine gelmeden önce sizinle bir dikkat testi yapalım. Yan tarafıma bir sayaç koydum ve siz kaçıncı dakikada hatta kaçıncı saniyede sıkıldığınızı, videoyu kapatmak istediğinizi yorumlara yazın. Peki ben neden böyle bir öngörüde bulundum? Çünkü dikkat ettim ki benim videolarımda ortalama izlenme süresi çok düşük. Acaba benim mi videolarım izlenmiyor derken bir araştırma yaptım ve dünya genelinde bu oran %15'miş. Bir video ilgimizi çekiyor, tıklıyoruz ama %85 o videonun sonunu getiremiyoruz. Hatta izleyicilerin %50'si ortalama 30 saniyede çıkıyor. Bunun nedeni ise dikkatimizin çabuk dağılması ve sıkılmamız. Bu sıkılmaların önüne geçmek için yapay zeka ile oluşturduğum konumuzla alakalı görselleri de video içerisinde kullanacağım. Peki suç kimde? Suç bizde değil, bildirimlerde. Bildirimler bizim dikkatimizi dağıtıyor. Videonun şu dakikasına kadar tabii sıkılıp çıkmadıysanız telefonunuza birçok bildirim gelmiştir. Bu bildirimler bizim dikkatimizi dağıtıyor. Çünkü her yeni bildirim yeni bir içerik bilgisi ve vücudumuzda dopamin salgılanmasına neden oluyor. Dopamine mutluluk hormonu diyebiliriz. Bu anlık bildirimlere uzun süre maruz kalınca bir bildirimden diğerine saniyeler içinde geçince tabii bizim dikkat süremiz de kısalıyor. Buna beyin çürümesi diyorlar. Bir meyvenin çürümesi gibi düşünmeyin. Bu olayın geri dönüşü var. Tabii fark edersek, bilinçlenirsek bu çürümeyi önleyebiliriz. Oxford Sözlüğü 2004 yılın kelimesi olarak beyin çürümesi kavramını seçti. Aslında ben de sizde hepimizde olan bir duruma isim koydu. Beyin çürümesine daha dikkatli bakalım. Dikkat dedim, dikkatiniz kaybolmasın. Ve ilk insana gidelim. İlk insan avcı toplayıcı bir yırtıcı hayvan gördüğünde ya da karnını doyuracak bir şey gördüğünde hemen dikkat kesiliyor ve beyine dopamin salgılıyordu. Ve bu hormon ona dikkat et, bu önemli diyordu. Tabi bu olay günde belki bir ya da iki defa başına geliyordu. Günümüze geldiğimizde ise beynimiz hala aynı temel yapıya sahip. Ama artık ara sıra karşımıza çıkan bir yırtıcı hayvan yerine beynimiz aynı ödül kimyasallarıyla bombardımana tutuluyor. Ama bu sefer hayatta kalmak için değil. Bildirimler, beğeniler, kaydırmalar, her biri bir dopamin ve biz dopamin bağımlısı olup çıkıyoruz. Modern dünyada aşırı bilgi yüklenmesi bizi insan yapan şeylerden birini, odaklanma gücümüzü elimizden alıyor. Sonuç olarak odaklanma, dikkat yeteneğimiz kayboluyor ve sürekli bir ödül arayışında buluyoruz kendimizi. Bu arayışla önümüze gelen her şeyi izliyoruz. Dans videoları, kedi videoları, ne bulursak. Sonsuz kaydırma, otomatik oynatma, bitmek bilmeyen içerikler bilişsel alışkanlıklarımızı şekillendiriyor. İzlediklerimizi seçtiğimizi zannediyoruz ama sosyal medya algoritması buna karar veriyor ve bizim nasıl düşüneceğimize bile karar verebiliyor. Seçim zamanlarında sosyal medyaya devasa paralarla reklam anlaşması yapılıyor. Bu farkına vardığımız veya varamadığımız reklamlar olabiliyor. Tabii bu beyin çürümesinin önüne geçmek mümkün. Nasıl ki dikkat süremizi kendi davranışlarımızla azalttıysak yine kendi de uygulayacağımız davranışlarla da bunu arttırabiliriz. Gelelim çözüm yollarına. İlk olarak bu durumun bir sorun olduğunu kabul edeceğiz. Ne demişler? Hasta iyileşmek istiyorsa hastalığını kabul etmeli. İkinci olarak önümüze çıkan dikkat süremizi kısıtlayan kısa videolardan uzak duralım. Tabii ki bilinçli olarak bir video izlemek istiyorsak kısa veya uzun fark etmez ama bir içeriği izledik. Sonra kaydırdık. Sonra bir bakmışız ki kendimizi kaydırmaktan alıkoyamıyoruz. Bu davranışlardan uzak duralım. Üçüncü olarak dikkat süremizi aşamalı olarak artıralım. Önce 10 dakika odaklanmış bir şekilde okuma yaparak başlayalım. Daha sonra o 10 dakikayı 20-30 dakikaya çıkaralım. Bu alışkanlığı düzenli yaparsak kitap okuma alışkanlığını da kazanabiliriz. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır videosunda bir madde olarak bunu söylemiştim. Dördüncü olarak çevremizi yeniden düzenlemeliyiz. Dikkat dağıtıcı unsurları, telefon, tablet gibi cihazları çalışma, okuma alanından uzaklaştıralım. Ve en önemlisi dopamin seviyesini dengelemek. Günde en az 30 dakika boyunca hiçbir uyarıcı olmadan oturmayı denemek. Biliyorum bu çok zor. Telefon yok, televizyon yok, müzik yok. İlk başta zor gelse de bir süre sonra beynimiz bu duruma adaptasyon sağlayacaktır. Ve düşük uyarıcılardan keyif almaya başlayacaktır. Ve evet,
videonun burasına kadar geldiyseniz siz %15'lik dilimdesiniz. Bu da gösteriyor ki bilinçli ve istekli olduğumuzda sonsuz dopamin çekim gücüne karşı koyabiliriz. Sizden küçük bir ricam var. Eğer bu sorunla başa çıkabiliyorsanız bulduğumuz çözüm yöntemlerini yorumlarda paylaşın. Hem ben hem okuyanlar faydalansın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.